Merhaba Coğrafya Durağı kanalı takipçileri. Bugün haritaları yırtıp atan bir yere, Baarle kasabasına gidiyoruz. Mutfakta Hollanda'da kahve içerken salonda Belçika'da televizyon izlediğinizi düşünün. Bu kasabada sınır çizgileri evlerin, bahçelerin ve hatta yatak odalarının içinden geçiyor. Sınır bazen bir kafenin masasını ikiye bölüyor. Bazen de bir dükkanın reyonlarını ayırıyor. Burası sınırların sadece çizgiden ibaret olmadığını, hayatın kendisi olduğunu kanıtlayan bir mucize. Dünya üzerindeki bu coğrafi bilmece adeta bir yapboz gibi iç içe geçmiş durumda. Haritaya baktığınızda gözlerinize inanmakta zorlanacağınız benzersiz bir yerleşim birimi burası. Baarle'nin bu inanılmaz hikayesi tam 800 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Her şey 1198 yılında feodal beylerin toprak pazarlığıyla başladı. Breda Lordu Godfrid ile Brabant Dükü Hendrik tarlaları parsel parsel paylaştı. Dük Hendrik, hali hazırda vergi getiren verimli arazileri her zaman kendi mülkiyetinde tuttu. İşlenmemiş ve verimsiz arazileri ise koruma karşılığında Lord Godfrid'e devretti. Bu stratejik paylaşım, bugünkü karmaşık sınırların temel yapı taşlarını oluşturdu. Zamanla bu parseller miras ve satış yoluyla daha da parçalanarak bir mozaik halini aldı. 1648 yılında Münster Barışı ile bu topraklar iki farklı ülkeye bölündü. Breda toprakları Hollanda'ya, Dük toprakları ise bugünkü Belçika'ya bağlandı. 1830 yılında Belçika bağımsızlığını kazanınca işler iyice içinden çıkılmaz hale geldi. 1843 tarihli Maastricht Antlaşması sırasında sınır komisyonu büyük bir şok yaşadı. Baarle'deki karmaşayı çözemeyince bölgedeki sınırları belirlemekten tamamen vazgeçtiler. Bu durum sınırda tam 54 kilometrelik devasa bir boşluk oluşmasına neden oldu. Kesin sınırlar ancak 1995 yılında milimetrik hassasiyetle çizilebildi. Sınır belirleme çalışmalarında tam 959 adet kırılma noktası tespit edildi. Kanalımızın büyümesi ve bu tür derinlemesine içeriklerin devamı için lütfen kanalımıza abone olun. Sizin desteğiniz, dünyadaki bu gizemli coğrafyaları sizlere ulaştırmamız için en büyük motivasyon kaynağımız. Bugün kasaba içinde Belçika'ya ait tam 22 adet ana toprak parçası bulunuyor. Bu Belçika topraklarının içinde ise Hollanda'ya ait 7 adet karşı enklav yer almaktadır. Ayrıca Belçika anakarası içinde Hollanda'ya ait 8. bir toprak parçası daha vardır. En büyük Belçika parçası olan H1 içinde 6 adet Hollanda enklavı barındırıyor. En küçük Belçika parçası olan H7 ise sadece 2469 metrekaredir. Sınır çizgisi bazen bir mobilya dükkanının reyonları arasından sessizce ilerler. Bazen de bir evin oturma odasını iki farklı ulusal egemenliğe böler. Bir evin hangi ülkede olduğunu belirlemek için dünyaca ünlü ön kapı kuralı uygulanır. Eğer ana giriş kapınız hangi ülkedeyse o ülkenin vatandaşlığına ve vergi sistemine tabi olursunuz. Fakat bazı binalarda sınır tam olarak kapının ortasından geçmektedir. Loveren mevkisindeki bir ev bu yüzden hem Belçika hem Hollanda adresine sahiptir. Bu evin iki farklı kapı numarası ve iki farklı posta kutusu bulunmaktadır. 1995'te yeni sınır ölçümü bir kadının hayatını tamamen değiştirdi. 84 yaşındaki bir kadın yeni haritaya göre artık Hollanda'da yaşadığını öğrendi. Kadın Belçika'da kalmak için kapısını 1 metre yana kaydırarak sorununu çözdü. Baarle Meclis binasının içinden bile bu meşhur sınır çizgisi geçmektedir. Resmi nikah törenlerinde çiftlerin doğru ülkenin toprağında durması çok önemlidir. Yanlış tarafta kıyılan bir nikahın hukuki olarak geçersiz sayılma riski vardır. Kasabada 2 ayrı belediye başkanı, 2 meclis ve 2 ayrı kilise bulunur. Eskiden dükkanlarda 2 farklı para birimi için 2 ayrı kasa kullanılırdı. Euro öncesi dönemde Belçika frangı ve Hollanda guldeni yan yana dururdu. Dükkanların rafları arasındaki sınır, vergi oranlarını bile değiştirmektedir. Bir kafede oturduğunuzda içtiğiniz biranın vergisi masanızın konumuna göre değişebilir. Baarle halkı bu karmaşayı her zaman bir fırsata çevirmeyi başarmıştır. Özellikle havai fişek ticareti kasabanın ekonomik can damarlarından biridir. Belçika'da havai fişek satışı yıl boyu serbestken Hollanda'da çok kısıtlıdır. Bu yüzden her yıl 10 binlerce Hollandalı Belçika dükkanlarına akın eder. Akaryakıt ve tütün fiyatlarındaki farklar da sınır trafiğini sürekli canlı tutar. 2020 yılındaki pandemi
bu görünmez sınırları yeniden ete kemiğe büründürdü. Hollanda gevşek önlemler alırken Belçika sert bir karantina uygulamıştı. Zeman isimli giyim mağazası Belçika reyonlarını güvenlik şeridiyle kapatmak zorunda kaldı. Bir sanat galerisinde maske takan müşteri 2 adım sonra maskesini çıkarabiliyordu. Çünkü galerinin bir ucu maske zorunlu Belçika, diğer ucu serbest Hollanda'ydı. Restoranlar Hollanda kurallarıyla erken kapanınca müşteriler masalarını Belçika tarafına taşıdı. Böylece insanlar yerlerinden kalkmadan eğlenmeye Belçika yasalarıyla devam ettiler. Baarle'nin bu benzersiz yapısı 1. Dünya Savaşı'nda hayati bir rol oynadı. Alman ordusu Belçika'yı işgal ederken tarafsız Hollanda topraklarına giremedi. Bu yüzden Hollanda içindeki Belçika enklavları birer sığınak haline geldi. Gizli bir radyo istasyonu olan MN7, direnişin sesini buradan duyurdu. Miet Pauw gibi yerel kahramanlar mültecilere yardım ederken canlarını feda etti. Bugün kasabada bu kahramanların anısına dikilmiş heykeller bulunmaktadır. Hollanda hükümeti o dönemde enklavların etrafını tel örgülerle çevirmişti. Halk bu teller üzerinden gizlice erzak ve bilgi alışverişi yapmaya devam etti. Tarihsel olarak Baarle tereyağı ve sığır kaçakçılığı ile büyük bir üne sahipti. Hollanda'da margarin tercih edilirken Belçika'da tereyağına büyük talep vardı. Bu fiyat farkı efsanevi tereyağı savaşlarını ve kovalamacaları tetikledi. Kasaba meydanındaki kaçakçı heykeli o hareketli günlerin sessiz bir şahididir. İdari olarak kasabada 2 ayrı polis merkezi bulunmaktadır. Polis memurları genellikle aynı araçta bir Hollandalı, bir Belçikalı olarak gezer. Bir suçlu ülke değiştirse bile polisler yetki karmaşası yaşamadan takibe devam eder. Tarihte yaşanmış bir cinayet vakasında ceset tam sınırın üzerine bırakılmıştı. Her iki ülkenin dedektifleri kendi taraflarında kanıt toplamak için saatlerce uğraştı. Altyapı hizmetlerinde ise kasaba tam bir işbirliği örneği sergilemektedir. Atık sular ve kanalizasyon sistemi 2 belediye tarafından ortaklaşa yönetilir. Ancak Belçika yasaları yeni evlere yağmur suyu deposu kurma zorunluluğu getirir. Hollanda tarafındaki komşu evlerde ise böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Baarle'de yaşamak, her gün onlarca kez pasaportsuz sınır geçmek demektir. Sokaklardaki beyaz çarpı işaretleri turistlerin en büyük ilgi odağıdır. İnsanlar bir ayakları Hollanda'da, diğeri Belçika'da fotoğraflar çektirirler. Kasaba dükkanlarında 2 ülkenin kültürüne özgü ürünleri yan yana bulabilirsiniz. Hollanda'nın tatlı mayonezi ile Belçika'nın ekşi mayonezi aynı masaya gelir. Fırınlarda hem Hollanda usulü hem Belçika usulü sosisli rulolar satılır. Baarle halkı için en önemli kimlik, Baarleli olmanın getirdiği bu ortak ruh halidir. Ulus devletlerin katı kuralları burada komşuluk ilişkilerinin gölgesinde kalır. Geleceğin sınırsız dünyası için Baarle harika bir laboratuvar görevi görüyor. Ziyaretçiler için kasaba merkezi adeta bir açık hava jeopolitik müzesidir. 800 yıllık bu karmaşa insanların her koşulda birlikte yaşayabileceğini gösteriyor. Sizlere bu uzun ve ilginç yolculuğumuzda bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. İçeriğimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Sizlere özel sorumuz şu: ev arkadaşınızın başka bir ülkenin yasalarına tabi olduğu bir evde yaşamak ister miydiniz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz. Bir sonraki coğrafya durağı keşfinde görüşmek üzere.